Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Dar gelen üst beden ve kollar için kurtarıcı, bir o kadar da pratik bir dikiş yöntemi göstereyim size. Kol ve beden için olanı ayrı ayrı anlatmaya çalışacağım. Ola ki kolumuz bedene dar geldi. Yeterli kumaşımız da yok. Böyle durumlarda ben her zaman öyle aynısından kumaş bulayım falan diye uğraşmıyorum. Ee, Ben örnek bir kol kestim. Farz edelim dar geldi. Ayrıyeten kendi kumaşından da bu kadar bir parça yeterli. Farklı kumaş kullandım. Daha iyi anlaşılması adına bu şekilde. Şimdi her zaman yaptığım bir yöntemle yapıyorum bunu. İlk önce iki yöntem göstereceğim size bunun için. Böyle verevine katlıyorum. Bu kumaşın verevine katlıyorum. Sonra katladığım yerden kesiyorum. Şimdi böyle bir şey oluştu. Parça. Sonra bunu da yine ikiye katlıyorum. Ortasından şuradaki sivriliği alıyorum. Bir tarafı çünkü uzun gibi oldu. Parçamız hazır. Böyle bir parça elimizde oluşuyor. Şunu da yapalım. Yine aynı şekilde ikiye katlayıp buradaki bir tarafı uzun olan tarafı kesiyorum. Elimizde iki adet parça oluştu. Bu 2 adet kolumuz için. Şimdi bir tanesini de göstereyim. Bu kolumuz dar gelen. Bunu tersinden, kumaşın tersinden tersi tersine iğneliyorum. Bu da böyle bu şekil iğneliyorum. Kol evinden. Böyle. Şimdi diğer tarafı iğnelemeden ben buranın makinasını çekiyorum. Kolaylık olması için. Makinede diktim. Tam ucuna kadar getirmedim. Şimdi tekrardan böyle karşılığını da karşı tarafı da aynı şekilde iğneliyorum. Bu bıraktığım dikişin ucunda tekrardan makinasını çekiyorum. Kol ucundan başlayarak yukarı doğru diktim. Bir daha uğraşmamak adına bu şekilde oluyor. Görüntü bu şekilde.
Kol altında böyle bir görüntüsü olacak. Dar gelen kolumuz için peyik çalışmamız bu şekilde. Şimdi bu peyiği hazırlamanın ben verev olarak kesmiştim. Bu şekilde kesmiştim. Başka bir şöyle bir yöntemle daha yapabilirsiniz. Ortadan mesela ortasından bu şekilde. Şimdi kolumuza tam geliyorsa kol evine ölçtükten sonra kolda büzgü istemiyorsak ona göre mesela 2'şer santim bırakalım. 2'şerden 4 santim yapalım. Böyle de hazırlayabilirsiniz. Verev olarak hazırlanın daha pratik olanı. Şimdi böyle hazırlanabilir. Ola ki kolda biraz büzgü istedik. Biraz daha artırılabilir. Mesela 2 santim ya da birer santim daha arttırsak böyle. Kolda biraz büzgü istedik. Bu da büzgü yaparsak ona göre kendiniz yapabilirsiniz. Bu şekilde peyiğimizi hazırlayıp kesebiliriz. Şimdi ikinci bir yöntem daha göstereceğim size. Bunda kol için olanı gösterdim. Kol dar gelirse. Şimdi hem beden hem koldan genişletme nasıl yapıyoruz? Onu göstereyim. Kolumuz gibi bedenimiz de aynı anda dar gelirse onun için de bir yöntemimiz var. Bu şekilde bir üçgen parça hazırlıyorum. Parçanın ortası dikişli de olabilir, fark etmez. Şimdi üçgen parçamız bu şekilde hazırlanıyor. Ben örnek bir beden kestim. Kolumuz da böyle. Kolumuzu tutturduğumuzu düşünelim. Kolumuzu takıyoruz. Tepesinden tutturuyoruz. Burası da bedenimizden biraz dikiyoruz yukarı. Anlaşılması açısından. Şimdi bu benim hazırladığım üçgen parçayı bu kol altına üçgenin sivri tarafından kol altından ikiye bölüp yarı yarı bir tarafını kol altı bedene bir tarafımızı da koluna diktim ben bu üçgen parçayı. Şimdi diğer tarafı beraber yapalım. Bu üçgenin sivri tarafını kolla bedenin birleştiği noktadan iğneliyorum. İki tarafı da iğneliyorum. Makinesini çekeceğim şimdi. Şimdi şuradan gelip kolu da kapatırız. Kolun ucundan çıkabiliriz.
Şimdi bunun dikişini yapayım. Şimdi kol altından başlayarak bedenden makinede diktim. Kol ucuna kadar geldim. Görüntümüz böyle. Üçgen. Şimdi çevirelim. Ön yüzünden de görelim. Bu özellikle desenli kumaşlarda çok belli olmuyor. Yüzünden de böyle bir görüntüsü olacak. Kollarda ve bedende dar geldiği zaman böyle bir yöntem. Evet, böyle bir yöntem. Bu şekilde yapabilirsiniz. Desensiz kumaşlarda da olur, düz kumaşlarda. Model gibi duruyor zaten. Gözü çok rahatsız etmiyor. Bayağı pratik bir yöntem. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.